Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا سادة أصحاب الرسول، مدد يا مشايخنا دستور مولانا شاء الله فاز داخل شرف من الحفان، مدد طريقاتنا والصحبة والخير في الجمعية. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizeleri çoktur. Hep onun söyledikleri, yaptıkları bize sünnettir. Onu taklit etmek, onun benzemek Allah'ın katında sevaba nail olmak oluyor. Derecesi yükselmek oluyor insanın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmeti herkese farzdır. Yani Peygamberimizin ne kadar tazim ederse o kadar kazanırsın. Peygamberimiz bazen nasıl yaşıyorlar diye şey yaparsınız. İşte kitaplar yazılıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatını yahut sıfatlarını Şemail-i Şerif'te yapılır. Ondan işte geçen bir tane hadis duyduk. Bu hadis çok acayip bir şey. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, sahabe-i kiram diyor, sabah namazını kıldık diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öğlene kadar konuştu, güzel sözler söyledi diyor. Öğlen oldu, minberden indi diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öğleni kıldı. Öğlenden sonra ikindiye kadar gene minbere çıkıp gene aynı şekilde mübarek aleyhisselam güzel sözler ağzından döküldü, konuştu orada. İkindiye inip namaz kıldı diyor. Ondan sonra gene minbere çıkıp akşama kadar gene konuştu. Ondan sonra akşamdan gene namaz kılıp yatsıya kadar gene aynı şekilde konuştu. Onu duyunca insan nasıl normal insan şey yapamaz. Yani orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuru Peygamber o konuştuğu şeyler dünyanın başından sonuna kadar ahirette ne var ne yok hepsini buyurdu, anlattı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ezberleyen ezberledi, aklına bir şey kalan kaldı diyor sahabe-i kiram. Çoğunda tabi insanlar lazım olanı Allah o sahabelerin aklında bıraktı. Lazım olmayanı sırf onu duysun diye, mucizeyi görsünler diye söyledi, gösterdi. Tabi o saat ne yemek var, ne içmek var, ne şey var. Sırf Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek huzurunda olan sahabeler de yine aynı şekilde yemek, içmek, hiçbir şey düşünce yoktu sahabelerde o vakit. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda olunca, onunla beraber olunca hiçbir şey ihtiyaç olmazdı. Ruhani olurdu meclis. Dünya ve bedenin ihtiyaçları filan hepsi o ruhaniyetten alırdı. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri dediğimiz gibi çoktur. Bu da o mucizelerden birisidir. O güzellik, o
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisinde bulunmak, yemekten, içmekten, her türlü şeyden daha üstündür. İşte o hem dün ne kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet demek, ilerisini anlatmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün bizim bu günleri daha sonra kadar, daha cennet, cehennem hepsini teker teker anlattı orada. Tabi bu şey yapılsa ondan sonra yazılsa her şey görünür ama Allah Azze ve Celle istediğini bildirir, istemediğini onları unutturur. Onun için her şey Allah'a şükür Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize söylediği şeyler faydası bizim olsun, bize olsun diye, bereketi olsun diye bütün sözleri, hadisler, yaptığı işler sünnettir. Bazen şimdi akla evvel çıkıyor, yok sünnet söyledi, yok böyleydi, yok bazıları sünnettir, bazıları sünnettir. Ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu şeyler, yaptığı şeyler hepsi sünnettir. Yapabilen ne mutlu. Çünkü sünneti yapan ahir zamanda 100 şehit ecrini, sevabını alır. Onun için şeytan istemez kazanmanızı. Onun için insanın kafasına vesvese sokar. Sünnet buydu, sünnet olmayan budur. Hep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı şeyler sünnettir. Onu taklit etmek kazançtır. Allah o yolundan bize de nasip etsin. İnşallah niyetimiz onun sünnetlerini yapmaktır. Yapabildiğimiz kadar inşallah. Allah kabul etsin. Onunla Allah tevfik. El Fatiha.